Herkese merhaba. 2023 yılı için asgari ücretin hangi seviyede belirleneceği vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Bugünlerde konuyla ilgili bakanlıktan çeşitli açıklamalar yapıldı ve asgari ücretin belirlenmesi konusunda yeni bir yöntem geliştirildiği medyada duyuruldu. Bu yöntemi anlatarak zaman kaybetmeyeceğiz çünkü aklın yolu bir. Yani hangi yöntemi kullanırsanız kullanın aynı sonuca, yani aynı asgari ücret seviyesine ulaşırsınız. Eğer asgari ücreti tespit ederken adil ve gerçekçi bir artış oranı tespit etmezseniz o ülkede fakirden alıp zengine vermiş olursunuz. Aslında asgari ücretin hangi seviyede olması gerektiği çok açık ve net olarak belirli. Son 3 yıldaki asgari ücret artış oranlarını ve işletmelerin yani firma sahiplerinin kar oranlarındaki artışı karşılaştırdığımızda ne sendikaların ve ne de devletin asgari ücretin ne olması gerektiği konusunda doğru bir tespitte bulunduğu anlaşılıyor. Son 3 yılda ülke ekonomisini analiz ettiğimizde verilerin bize işaret ettiği şey 2023 yılında asgari ücretin en az 12.600 Türk Lirası olması gerektiği. Bildiğimiz kadarıyla YouTube mecrasında özellikle asgari ücretin hangi seviyede olması gerektiği konusunda bizim yaptığımız şekilde bir çalışma yapan başka analist ya da YouTube kanalı yok. Binlerce takipçisi olan analistlerin paylaştıkları videolara baktığınızda içeriklerin boş ve basmakalıp olduğunu görüyorsunuz. Bugün mahalle bakkalından bile alacağınız herhangi bir ekonomi dergisinde aynı içerikleri zaten bulursunuz. Dolayısıyla izleyicilere sunulan bir katma değer yok. Bu anlamda birazdan yapacağımız analiz vatandaş için altın değerinde bir çalışmadır. Ülkemizde 2021'de uygulamaya konan yeni ekonomi politikası enflasyonu rayından çıkardı ve ülkemiz yıllardır görmediği bir enflasyon ile karşılaştı. Yüksek enflasyon ortamlarından en çok zarar görenler maalesef sabit gelirliler olmakta. Nedeni çok basit. İşletmeler sattıkları mal ve hizmetin fiyatını hızlı bir şekilde ayarlayıp kar marjlarını koruyabilirken aynı zamanda çalışanlara daha az reel ücret öderler. Ancak sabit ücretliler bunu yapamazlar. Gelir aynı kalırken her şeyin fiyatının hızlı bir şekilde yükselmesi reel olarak gelirleri azaltır. Burada sendikalar ve devlet sabit ücretlilerin gelir kayıplarını dengelemekle yükümlüdür. Eğer bunu yapmazsa düşük gelirliler daha da fakirleşirken zengin daha da zenginleşir. Çünkü az önce belirttiğimiz gibi yüksek enflasyon ortamlarında sabit ücretlilerden işverenlere bir gelir transferi yapılır. Şimdi gelelim esas konumuza ve günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bazı ürünlerin 2019 ve 2022 yıllarındaki fiyatlarını karşılaştıralım. Mesela çok güncel bir konudan ve her gün soframıza gelen bir yiyecekten, ekmekten bahsedelim. Biz kendimizi bildik bileli fırıncılar sürekli şikayet eder durur. Ancak 2019 ve 2022 yıllarını karşılaştırdığımızda ekmek fiyatının 2019'daki 80 kuruştan 2020'de 5 liraya geldiğini görüyoruz. Yani 3 yılda fırıncılar sattıkları ürünün fiyatına tam 6,5 kat zam yaparak kar marjlarını koruyabilmişler. Yine her evde bulunan bir gıdaya, ayçiçek yağının son 3 yıllık fiyat değişimlerine bakalım. 2019 yılında marketlerde litresi ortalama 8 liraya satılan ayçiçek yağının 2022 yılı itibarıyla litre fiyatı ortalama 40 lira. Demek ki ayçiçek yağı son 3 yılda tam 5 kat artmış. Gıda fiyatlarının 5-6 kat artması aslında masum kalan artış oranları. Mesela kuru yemiş sektöründeki fiyat artışlarını karşılaştırdığımızda çok daha yüksek oranlar karşımıza çıkıyor. Analizi biraz genişlettiğimizde benzer oranda artışları gıda harici hayatımıza giren hemen hemen her üründe görebiliyoruz. Kısaca gıda ve perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar sattıkları ürünlerin fiyatlarına en az 5-6 kat zam yaparak gelirlerini ve kar marjlarını koruyabilmişler. Şimdi her mutfakta olan gıda ürünlerinden ekonominin en tepesindeki bulunanlara, yani bankalara ve holdinglere gelelim. Bu alanda durum daha da vahim. Yukarıdaki analizde gördüğümüz 5-6 kat fiyat artışları bankacılık sektörü için çok düşük kalıyor. Çünkü bankalar sadece bir yılda net karlarını neredeyse 5 kat arttırmış durumdalar. Hemen rakamlarla somutlaştıralım. Bankacılık sektörü net karı 2022 yılı ilk çeyreğinde 21 milyar liradan 98 milyar liraya çıkmış durumda. Sadece 2022 yılının bir çeyreğinde elde edilen kar oranı bu ise 2019-2022 yılları arasında elde ettikleri toplam karı siz düşünün. Şimdi sizi fazla rakamlara boğmadan ülkemizin en büyük iki holdinginin kar oranlarına bakalım. Sırasıyla Koç ve Sabancı Holding.
2022 ilk çeyreğinde kar oranlarını bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla %218 ve %370 oranında arttırmış durumdalar. Belirtilen bunlar sadece son yılın ilk çeyrek rakamları. 3 yıllık toplama vurursanız karşınıza en az 10 kat bir net kar artışı çıkmakta. Evet, en yakınınızdaki ekmek fırınından kredi kartını kullandığınız bankaya kadar son 3 yılda işletmelerin karları en az 5-6 kat artmış durumda. Peki aynı dönemde asgari ücret ne oldu? 2019'da asgari ücret net 2020 lira iken 2022 yılında 5.500 lira oldu. Yani son 3 yılda asgari ücrete sadece 2,5 kat artış yapılmış. Yani sendikalar ve devlet asgari ücretliyi enflasyondan koruyan bir ücret artış oranı belirleyememiş. Rakamlar bunu net olarak göstermekte. Dolayısıyla devletin sabit gelirlilere bu reel gelir kaybını 2021'e kıyasla en az 5 kat artış yaparak telafi etmesi adil bir yaklaşım olacaktır. Aynı zamanda yıl içinde de enflasyon devam edeceğinden bu artış en az 6 kat yapılmalıdır. Dolayısıyla asgari ücret 2023 yılı için en az 12.600 lira olmalıdır. Asgari ücretin 6 kat arttırılması bile bankacılık ve holdinglerin kar artışlarının oldukça altındadır. Benzer artışların emekli ve memur kesimi için de yapılmasını ayrıca belirtmemize gerek yoktur. Böylelikle ülkemizde geniş kitlelerin fakirleşmesinin de önüne geçilecektir. Evet, konuya aslında asgari geçim miktarı gibi sadece işverenlerin işine yarayacak taraftan hesaplama yapılarak bakılıyor. Ancak konuya esas yaklaşılması gereken taraf işverenlerin elde ettikleri kar oranlarındaki artış ile asgari ücret artış oranlarının karşılaştırılmasıdır. Sonuçta İşverenler bu dönemde daha da zenginleşmişse bunun nedeni sabit ücretle çalışan toplumun geniş bir kesiminin yaptığı harcamalardır. Sonuç olarak ülke genelinde işverenler son 3 yılda kendi karlarını yaptıkları zamla koruyabilmiş ve hatta 2019 öncesi döneme göre çok daha yüksek karlar elde etmişken sabit gelirlerin reel gelirleri gittikçe azalmış ve satın alma güçleri ne sendikalar ne de devlet tarafından korunmuştur. Devletimizin konuya bu şekilde yaklaşması daha adil bir ücret artış oranı belirlenmesi için zaruri bir ihtiyaçtır. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni analizlerle görüşmek üzere.